Herkesin mutlaka duyduğu, hatta belki de bizzat yaşadığı o karanlık an var ya, hani şu meşhur karabasan. İşte bugün hem bu eski inanışın köklerine iniyoruz hem de bilimin bu işe ne dediğine bakıyoruz. Gelin efsanelerden gerçeklere uzanan bu ilginç yolculuğa beraber çıkalım. Hiç şöyle bir şey yaşadınız mı? Gece yarısı bir anda uyanıyorsunuz, bilinciniz tamamen yerinde, etrafı görüyorsunuz, sesleri duyuyorsunuz ama kımıldayamıyorsunuz. Sanki göğsünüze birisi oturmuş gibi ağır bir baskı, nefes bile alamıyorsunuz. Eğer bu senaryo size tanıdık geldiyse emin olun yalnız değilsiniz. Peki yüzyıllar boyunca insanlar bu dehşet verici deneyimi nasıl yorumladı? Cevap genellikle gözle göremediğimiz varlıklarda arandı. Şöyle bir düşünün, tıp henüz bu kadar ilerlememişken insan anlam veremediği bu duruma ne desin? Tabii ki bunu cinlere, perilere ya da kötü ruhlara bağlamış ve bu hikayelerde kulaktan kulağa, nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiş. Ve bu inanışların tam merkezinde de çok korkutucu bir figür var. Al karısı. Kaynaklarda saçı başı dağınık, çirkin bir kadın olarak tarif ediliyor. İnsanın üzerine çöküp o karabasan denilen anları yaşattığına inanılan kötü niyetli, hayali bir karakter. Bu inancın ne kadar köklü ve yaygın olduğunu Anadolu'nun farklı yerlerindeki isimlerine bakınca anlıyoruz aslında. Al karısı, Haftar, Tepegöz, Kapoz, Hibbilik hepsi aynı kadim korkuyu anlatan farklı kelimeler. Tamam, efsaneler, inanışlar bir yana, gelin şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve bilimin bu eski gizeme nasıl net bir ışık tuttuğunu görelim. Tıbbın bu duruma koyduğu teşhis çok net. Uyku felci. Yani olay aslında şu. Beyniniz vücudunuzdan saniyeler önce uyanıyor. Bilinciniz tamamen açık ama kaslarınız hala uyku modunda. Kulağa korkutucu geliyor biliyorum ama bu aslında tamamen biyolojik bir süreç. Peki vücudumuzda tam olarak ne dönüyor? Aslında çok basit. Derin uykudan uyanırken beynimiz bir anda hadi uyanıyoruz moduna geçiyor. Ama kaslarımız henüz o durumdan çıkamıyor. Neden? Çünkü vücudumuz rüyalarımızı yaşayıp kendimize zarar vermeyelim diye kasları geçici olarak felç eder. İşte beyinle beden arasındaki bu kısacık uyumsuzluk anında beynimiz bu boşluğu doldurmak için halüsinasyonlar üretebiliyor, odaya gölgeler çiziyor, tuhaf sesler duyuruyor. İşte olay tam olarak bu. Beyin uyanık, beden ise hala uykuda. Bütün o dehşet hissi, o göğüsteki baskı, işte bu saniyelik kopukluktan ibaret. Yani üzerinize oturan bir varlık falan yok. Sadece beyninizle bedeniniz arasında anlık bir senkronizasyon sorunu var. Peki uyku felcini ne tetikliyor? Bunun kesin bir cevabı olmasa da uzmanlar bazı ortak noktalara dikkat çekiyor. Mesela gündelik hayattaki kaygılar, yoğun stres, aşırı yorgunluk ve özellikle de bozuk bir uyku düzeni bu durumu yaşama ihtimalini epey artırabiliyor. Şimdi tekrar Al karısı efsanesine dönelim. Çünkü bilimle bu efsanenin kesiştiği çok ama çok ilginç bir nokta var. Halk arasında al karısının en çok kimlere musallat olduğuna inanılırdı? Lohusa kadınlara ve atlara. İşte bu küçücük detay var ya, aslında bütün gizemi çözen anahtar bu. İşte şimdi o vay be diyeceğimiz an geldi. Bakın solda halk arasında al karısı çarptığı denilen durumun belirtileri var. Esneme, ağrı, bayılma, sayıklama. Sağda ise tıpta lohusa humması olarak bilinen doğum sonrası enfeksiyonun belirtileri, yüksek ateş, titreme, vücut ağrıları, bayılma ve zihin bulanıklığı. Aradaki benzerlik şaşırtıcı değil mi? Eskiden hijyen koşulları bugünkü gibi olmadığı için lohusa humması maalesef çok yaygındı ama modern tıp ve antibiyotikler sayesinde artık çok nadir görülen bir hastalık. Peki sonuç ne oldu? Al karısı lohusa kadına musallat oldu gibi hikayeleri de artık neredeyse hiç duymuyoruz. Peki tüm bunlardan nasıl bir sonuç çıkaracağız? Evet, bu olayların artık bilimsel açıklamaları var ama bu yaşanan korkunun gerçek olduğu ve manevi desteğin ne kadar önemli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Buradaki en önemli nokta şu, sebebi doğaüstü olmayabilir ama uyku felci anında hissettiğiniz o dehşet hissi %100 gerçek. İşte bu deneyimin bilimsel bir açıklaması olduğunu bilmek, o korkuyu yönetebilmenin ve gücü yeniden elinize almanın en önemli adımıdır. Hastanın moralini yüksek tutmak ve hayata olumlu bakmasını sağlamak pek çok fiziksel hastalığın tedavisine de olumlu katkı sağlayabilir. Bu cümle bize bilimsel tedavinin yanında ruhsal sağlığımızın ve moralimizin de iyileşme sürecinde ne kadar kritik olduğunu hatırlatıyor. Kısacası unutmayın, bu tür korkutucu deneyimler karşısında sahip olduğumuz en güçlü silah bilgidir. Çünkü insan adını koyamadığı, anlamlandıramadığı şeyden korkar. Ne olduğunu anladığı zamansa kontrolü eline alır. Korkunun panzehri her zaman bilgidir. Peki
Karabasan ve Alkarısı gibi sizce başka hangi eski inanışların altında tıpkı bunun gibi keşfedilmeyi bekleyen net bilimsel açıklamalar yatıyor olabilir? Bu soruyu da size bırakarak bugünkü konumuzu noktalayalım.